1453 yılı, baharın İstanbul'u sarmaya başladığı günlerde Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarları ardında gölgeler daha da koyulaşıyordu. Genç Sultan II. Mehmet, fetih hayalleriyle yanıp tutuşurken, sarayın sessiz koridorlarında adımları yankılanan biri daha vardı. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı'nın en kudretli sadrazamı ama aynı zamanda fırtınanın tam ortasındaki adam. Çandarlı ailesi yüzyıllardır Osmanlı Devleti'nin omurgasıydı. Onun babası da sadrazam olmuştu. Halil Paşa ise bu soylu mirası daha da ileri taşımış, Sultan II. Murad'ın gözde veziri olmuştu. Hükümdarlık tecrübesiyle yoğrulmuş biriydi. Sakin, hesaplı ve ihtiyatlı. Ancak ihtiyat bazen ihanete benzerdi. II. Murat tahttan çekilip, küçük yaşta olan oğlu II. Mehmet'i başa geçirince, aslında tahtta görünmeyen bir sultan daha vardı. Halil Paşa. Devleti o yönetiyor, kararları o veriyordu. Ama Mehmet büyüdü, artık fetih istiyordu, kudret istiyordu. Ve hepsinden önemlisi Bizans'ın kalbine hançer saplamak istiyordu. Fakat Halil Paşa buna hazır değildi. Henüz zamanı değil efendim dediği rivayet edilir, yumuşak ama kesin bir sesle. Bu seferle baş edemeyiz. Genç sultanın gözlerinde ateş yanıyordu. Paşanın gözlerinde ise korku değil, kaygı, bir devlet adamının taşıdığı türden ağır, sinsi bir kaygı. Halil Paşa, diplomasiyle, akılla, dengeyle İstanbul'un alınabileceğine inanıyordu. Belki de savaşsız bir zafer düşlüyordu. Ama tarih sabırsızlara yürürdü. Derken dedikodular yayıldı. Halil Paşa, Bizans'tan altın almıştı, deniliyordu. Fetih istemiyordu çünkü İstanbul'un düşmesi onun gücünü de bitirecekti. Hatta bazı kronikler Halil Paşa'nın Bizans'a "Sakın teslim olmayın, bu çocuk başaramaz" dediğini yazar. Bu doğru muydu? Belki evet, belki hayır. Ama genç sultanın zihninde ihanet tohumu çoktan filizlenmişti. Ve 29 Mayıs 1453'te o fetih geldi. İstanbul düştü. Mehmet artık fatihti. Osmanlı yeni bir çağa girmişti. Fakat o gün kutlamalar yapılırken biri sessizdi. Halil Paşa o taş duvarların ardında kendi sonunu sezmişti. Fatih Sultan Mehmet onu huzuruna çağırdığında saray soğuktu. O paşaya baktı ve yalnızca bir kelime söyledi. Hesap. Kısa bir süre sonra Çandarlı Halil Paşa idam edildi. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam oydu. Ve bu idam sadece bir kişinin değil bir çağın sonuydu. Türk asillerinin devletteki ağırlığı azaldı. Yerini devşirme kökenli sadrazamlar aldı. Paşanın ölümü Osmanlı bürokrasisinde bir kırılma noktasıydı. Ama bir soru asırlardır cevapsız kaldı. Halil Paşa hain miydi? Eğer ihaneti İstanbul'un fethini geciktirmekse evet. Eğer ihaneti devletin çıkarına kendi aklınca karar vermekse evet. Ama eğer ihaneti yalnızca kişisel çıkar ve düşmanla gizli ittifak olarak tanımlarsak hayır. Halil Paşa bir denge ustasıydı. Osmanlı'nın doğuya açılmadan önceki son büyük Türk veziriydi. Belki Fatih gibi ileri görüşlü değildi ama devletin çökmeden ilerlemesini istiyordu. Kırılgan bir devlette risk almak istemedi ama tarih ihtiyatı değil zaferi ödüllendirir. Tarih onu hain diye damgalamadı ama kahraman da demedi. Çandarlı Halil Paşa ne tam bir hain ne de tam bir mazlumdu. O tarihin dönemeçlerindeki zor seçimlerden biriydi. Belki de asıl trajedi buydu. Hain olmadan da kurban olunabilirdi.